Tekrardan merhaba biterlerim. Videomuzu kaçırdıysanız bundan öncekini izlerseniz videomuzun başı çok aşırı sıcaktan anında telefon kapanmış. Benim haberim yok. Sizinle birlikte hasat yaptığım videoyu bir öncesinde attım. Yeni görenler duyanlar için böyle küçük cennetimi çektim. Şöyle güneşe arkamı vereyim de kız bir daha kapanmasın. Şöyle gölgeye geleyim. Burası neresi? Burası Fatoş'un cenneti. Köyü ya. İşte al köyüm. Köyüm burası benim köyüm. Kız gölge mi yapsam korkuyorum hemen kapanır diye. Yeni görenler duyanlar abone olursanız çok mutlu olurum. Adana'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Mutlaka bunu gördüyseniz bir önceki videoya geçin. Çünkü videomuzun başı eklemek de istemiyorum birbirine, ses kayması oluyor. Kahvem geldi. Eşim kahvemi yaptı. Malzemelerimizi topladık derken tam içeri kulübeme giderken görüyorsunuz bir güzel topladık. Ne oldu? Telefonum kapanmış. Ben bile görmüyorum yani nasıl oluyorsa ışıktan dolayı. İşte burasını ben yaptım. Böyle tarlada, köyde, bağda, bahçede değil. Adana'da 50-60 derece sıcağın altında tam çatıda Fatoş'un cennet bahçesi. Hemen içeri gidelim. Yine kapanma korkusu çünkü telefon çok ısınıyor. Aniden ısınıyor. O kadar sıcak ki. Bugünlük hasatlarımız bu kadar. Ay ne güzel gölge geldi. Biraz önce gelseydi de kapanmasaydı ne kadar güzel olmaz mıydı? Bu çiçekler, bu sebzeler, bunlar hiçbir yerde olmaz. Ama görüyorsunuz Rabbimin izniyle 60 derecede, 50 derecede. Tabii güneşin altında bu 70'e 80'e çıkıyor. Çok denendi. Haydi gidelim hanım gidelim. Daha semizotlarımı da toplayamadım bile. Her taraf semizotu. Her taraf biber. Her taraf bamya. Toplayabildiklerimi topladım işte. Şöyle küçükleri falan da almadım. Bakın semizotu cenneti burası. Burası da benim minnak değil kocaman bahçem. Maşallah barekallah. Ay bunlar da bakın yeni gelenler. Açıyorlar bakın. Kız güzellik değil mi kız bunlar? Sabah bunlar için kalkıyorum. Orada yatağımız. Önceki videoları izlemeyenler olursa. Hiç videoyu kapatmıyorsunuz. Bekliyorsunuz beni. Çok sinirliyim. Çok üzgünüm. Çok kırgınım bazı sözlere. Kaçırmayın bir tanelerim. Gidelim kız kulübemize. Bak eşim de kahvemi yaptı. Bunu da böğrüme koyayım kız, seyredeyim kız. Ay şurada o kadar daral. Ay ayağım değdi işte. Gözüküyor mu gözükmüyor mu kız dar alanda. Geldim. Bu da sehpamız. Buna bir örtü daha dikeceğim. Bir tahtanız mı var? Yuvarlak bir tahtanız mı var? Kare mi var? Bir tane kare ise kare. Yuvarlak varsak şöyle 5-6 santimde dikiş payı verin. Bir lastik takı verin oraya. Size sehpa örtüsü çıkmayan böyle rüzgarlı yerlerde. Eşim de bu arada kahvemizi yaptı. Oh dedim ki 3-5 dakika sonra yaptı. Anında yapmış. Dedim soğumasın dedim. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? Canlarım, ciğerlerim, sabah şekerlerim diyemeyeceğim artık. Öğlen şekerlerim. Öğlen oldu. Ay çok yandım kızlar. Videomuza başladım. Bu videoyu görürseniz bir önceki videomuza geçin. Çünkü videomun hasat zamanımız, hasatlarımız havada kaldı. Tam böyle topladım. Bakın tabak ateşte ısınmış gibi alttan elimi yakıyor. Bamyalarımı topladım. Biberlerimi topladım. Börülcelerimi topladım. Soğuk semizotlarımı ve biberler çok fazla var. Onları çünkü böyle minnak ya biberler. Bakın. Ama şu minnacık şey apacı. Onların tatlılar da var. Şu büyük olanlar aslında tatlı. Bak şimdi. Şimdi değermişim acı çıkarmış. Oh
gibi kokuyor. Köy. Ay şimdiki biberler gibi değil. Köyde yediğiniz çocukluktaki biberler. Videomuzu açtığınız zaman bir tanelerim tekrardan söylüyorum. Yeni görenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Beğenirsiniz, edersiniz. Bir beğeni atıp bir tane yorum atıp video kapattığınız anda video benim keşfete düşmeyenler, çoğunluğu da düşmüyor zaten. Birkaç daha videom düştü. Mutlaka sonuna kadar izlenmesi gerekiyor. Beğeni atıp yorum atıp, varsayalım ki yorum atacak vaktiniz de yok. Olabilir, illa ki yorum atın demiyorum bile. Beğenini yaparsın, işini yaparken bir taraftan Fatoş'un sesi gelsin, kız eğlenirsiniz, ne olacak? Kele neyim var kız? Ben olsam ben de severim beni. Kız neden sevmeyeceksiniz? Vallahi severim kız. Keşke benim gibi insanlar olsa etrafımda. Canım takipçilerim de o kadar uzakta olmasa. Sevsem ben onları. Bak beni insanlar takip ediyor. Zaten bizle kötü insanın bizle işi yok. Ne yaptınız ne ettiniz? Daha yemek yok ortada. Şalvarımı da giymişim. Şöyle istediğim gibi oturabilirim. Bizi nereden izliyorsunuz? Bildiklerim bilmediklerim. Yazın vallahi yazın kızlar, etkileşim olsun. 5 kelime etkileşim oluyormuş. Fatoş seni çok seviyorum mesela. 5 kelime. Çok güzel, çok beğendim canım benim gibisinden, hani 5'lik kelimeler olması gerekiyor. Her neyse vallahi olursa olur, olmazsa neydi kız, olursa olur, olmazsa ne yapayım işte, kader. Ne diyelim, biz çabalıyoruz, biz yılmadan. Üzülüyorum sonra, emeklerim tabii ki boşa gidiyor. 1000 izlenme falan, vallahi 50 lira vermiyorum. Bak ben size bakayım, size şuradan göstereyim, belki inananlar inanmayanlar zannediyor ki, biri demişti ya, bir video kanalınız var, milyonlar kazanıyorsunuz, mutfağı yapsana demişti ya. Ben şimdi son bir günlerden hemen video bakacağım, gelip size de göstereceğim. Binlerden bahsediyorum. Yani 1000 video izlenmenin hiçbir şeye yaramadığını göstereceğim. Hemen buna bakıyorum. 1500 1500 izlenme. Bakın. 1500 hepsi gözüküyor. Görürsünüz umarım. 1500 izlenme 89 lira veriyor ki bunun %40'ını da kesiyor. 50 lira mı? 50 lira verirse o da hem Amerika kesiyor, bir de Türkiye bankaya gelince kesiliyor. 1500 izlenmenin bir 100 lira bile yapmadığı emek, vallahi bu emek. Yani YouTube açmış, vallahi kendi kazanmak için açmış. Kendi zaten 2000 lira mı geliyor? 500'ünü alıyor, 1500. 1500 mü geliyor? 400'ünü alıyor, 1100. Hani bir para kazanabilmek için her videonun 10.000 izlerse ki benim belki elime 5-6 bin geçer. Ya biz de ne yapacağız kız? Kız ne yapacağız kız? Mutfağımıza belki bir şey alırım. Belki kedilerime mama alırım. Niye açtım ki ben bu kanalı? Niye açtım? Zaten destek yok. Zaten katıldan falan hiç destek yok. Başkalarının videolarına zenginlerin, bak yemin ederim diyorum, zengin milyon takipçili hesapların katıl butonu var veya para butonu var şeyin yanında, yorumların ya, orada gözüküyor çünkü. Dolarlar, eurolar havalarda uçuşuyor, o kadar atıyorlar. Yani insanoğlu her zaman için var olana imrenir, yok olan yok olsun gitsin tavrında olduğu sürece hayat çok zor be, çok acımasız. Nedense hep var olana bak. Var olan büyük sayfalar tabii ki biz de izledik, biz de baktık. Görevim icabı, işim icabı çok izlendi diye baktığım oluyor. Çok izlenen diye baktığımda milyonlarca hediye geliyor. Milyonlarca diyorum ya. Kadın eline bakmıyor, arkasına atıyor gelen hediyelere. Açıyor, atıyor böyle yani. Umrunda değil. Ama öyle bir garip milletiz ki var olana verip yok olana vermemek kadar korkunç bir şey bana göre. Bana göre yani çok korkunç bir şey. Bu benim için demiyorum. Belki benden daha kötü kanallar var. Belki hiçbir şey olmayanlar, asla. Her neyse ya, herkes kalbinin ekmeğini yesin, ne diyelim bizler de.
Ne kısmetimizde neyse avucumuzda o çıkarmış değil mi? Bize az gelsin, temiz gelsin, helalinden gelsin. Vallahi mutluyum. Ben sizlerle olduğum için çok mutluyum. Para da tabii ki önemli. Şurada dursun ama ben sizlerin karşısında bambaşka bir Fatoş oluyorum. Daha konuşkan oluyorum. Ben çok düşünen, böyle gün boyu böyle çok kasvetlenen, çok düşüncelere dalan biriyim. Ama sizin karşınızda yemin ederim o kadar hayat dolu oluyorum ki, o kadar içim kaynıyor ki sizlere ulaşabilmek amacımla adına ya ne bileyim ya yaşam sevinci veriyorsunuz bana. Öyle diyeyim. Kahve, çay ne içiyorsunuz bir tanelerim? Sizlerle içerken şu kahvenin tadı bambaşka. Bambaşka. Bakın bakın. Benim evimi çok beğendiniz. Amerika'dan yok. Arabistan demiyorum. Arapça yazanlardan bahsediyorum. Yunan, Pakistan, Hindistan. Evimizin burası da damı. Evimizin, o eski evimizin burası da çatısı. Burası çok çok eski 60 yıllık bir ev. Vallahi yıkılmasın diye ayakta tutmaya çalışıyorum. Kız direklerinden tutuyorum kız. Ay benim tamiratlarım daha çok var ama arkaya gidemiyorum. Deli olacağım ya. Deli olacağım ben ya. Orayı kapatmışlar. Gittim bir ara temizlemedim mi biraz? Onlar bir de orayı çekyat eskisiyle kapatmışlar. O çekyat o kadar ağır bir madde ki devam dışarıda durduğu için yağmuru çekiyor, çamuru çekiyor. En son tekrar belediyeyi arayacağım. Vallahi ben yapamam yani. Onların pisliğini temizleyemem. O kadar çok ki 3-5 parça bir şey değil ki dışarı atayım. 2 adam tutsam temizleyemez. Orada temiz olacak ki ben oradaki tamirlerimi yapacağım. Oyulmuş yani sıvalarımız, boyalarımız. Biz evimizi direğini tutmuşuk kız. Elimizle ayakta tutmaya çalışıyoruz kız. Ana baba ocağımız yıkılmasın diye uğraşıyoruz. Velhasılı bir tanelerim. Çok moralim bozuldu. Çok üzüldüm akşam. Çok moralim bozuldu. Yani benim kırmızı çizgilerim var. Ben adını anmaya kıyamıyorum. Hani benim videoma gelip biri yazsa hiç önemli değil. Cevap veririm. Silerim veya silmem. Genellikle de silmiyorum vallahi. Çok da bana kötü yorum yapan hiç yok. Tek tük böyle. Bir tanesi zaten troll. İsim değiştiriyor. Her gün isim değiştiriyor geliyor. Bir kız çocuğu zannedersem. Taktı. Gülüyorum, geçiyorum ona, ağzının cevabını veriyorum. Sen de bırakamıyorsun Fatoş ablanı ki her gün buradasın diyorum. Ama Meral ablamın hatta şeylerde yayınladım. Ah şu gözlükler yokken ne rahattık kızlar. YouTube kanalımın şeyinde ne diyorum mesela geliyorsunuz kanalı görüntüle var. Kanalı hanım internet videolar, shorts, canlı oynatma listesi, gönderiler var. Gönderilerde yayınladım. 14 saat önce böylesini yemediniz kısır, abla kısırı diye şu videomuz. Canım Meral ablacığım, meleğim, cennetliyim, kimsenin hakkında konuşmayan, kimseden dünya işlerine asla karışmayan canım ablamın yaptığımız kısırın altına 2 sene önceki ben bakmalara kıyamıyorum. Daha videosunu açıp izleyemiyorum. Karşıma çıktığında dayanamıyorum. Bak diyor Nurhan da, ben bakıyorum diyor, atlattım diyor yani. Özlemle daha kötü diyor. Geceleri falan bakıyor o da yalnızken. Ağlıyordur ama belli etmemek için. Gece yarısı bakıyorum diyor. Ben diyorum ki o ölmedi ki yani. Öyle düşünürsem bakamıyorum, öldü diye düşünürsün. Neyse işte bir tanelerim, böylesini yemediniz kısır, abla kısırı toplulukta yazdım. Bu videomun o kadar ilginç bir tarafı var ki şimdi bak yorumu size okuyacağım. Merhabalar.
Canım ablam. Canım ablam. Neyse. Konuya geleyim. Ya yazar umrumda değil bak. Umrumda değil. Hiç vallahi umrumda değil. Hani bazen diyorsunuz ya kötü yorumu takma kafana Fatoş. Yoluna devam et. Hiç umrumda değil. En güzel video, en güzel kısır. Ablamın yaptığı kısır Adana'da bizi tanıyıp da mahalleden taşınanlar, 20 yıl önce, 30 yıl önce taşınanlar, bir gün olup da 50 yaşına gelmiş gençler karşılaştığında Meral ablanın kısırını hala özlüyoruz diyenler. Eskiden böyle miydi kız? Tamımızda 50 kişi olurdu kız. İnsan mı kaldı, insan mı? Çok insanlar uzaklara giden oldu, çok uzaklara taşınanlar oldu, başka şehirlere giden oldu. Kiracıydı, oydu, buydu, başka ülkelerden gelen kökenler de tabii var. Hani şey kalmadı. Neyse, benim kırıldığım hani kendime kırılıyorum ya aslında. O kim ki, yazan kim ki yani? Bir tek yorumlu biri. Sadece ben işin garibini anlatacağım şimdi size. İşin garibi bu 2 yıllık videoma bir genç şef gelmiş bak. Şef. Bak 5 ay önce gelmiş sabitledim. Bak bu iyi yazan. 5 ay önce gelmiş 2 yıllık videomuza. Ben restoranda çırak aşçıyım. Tarifi denedim. Maaşımı yükselttiler restoranda. Kısırda sizin tarifi kullanıyorum. Grafiklere göre %43'lük bir kazanç artışı var. Yiyen öneriyor ki kaldı 2. şubemiz açıldı. Hatta yeni bir çalışan bile aldık. Size minnettarım yazmış. Bunu sabitledim. Ben de güzel övgü yazdım. Kimse bilmiyor tabii ki. YouTube'dan yorum beğenmiş, yazmış yorumunu. Gitmiş herkes çalışıyor, işi gücü var. Kim bilir kaç saat çalışıyor günde. Böyle yazının arkasına 5 ay önce yazının arkasına dün gece biri gelmiş. En sona bakıyorum, en yeniye bakıyorum. Ferhan diye biri. 1 yıl önce katıldı, bir yorum. Uyduruk kısır yazmış. Uyduruk kısır. Yine üslubumu bozmadım, terbiyemi bozmadım. Tabii yazıp kaçtı. Cevap mı yazdı? Cevap bile yazmadı. Düşüncesizce konuşmayın. Acım zaten büyük benim. Canım ablam vefat etti. Hani gelip Meral ablamla olana yazmasalar umrum duymaz. Tabii ki o kişi de bilmiyordur da vefat ettiğini. Vallahi biz iyi insanlarız. Biz hep iyisini düşünürüz. Anacığımızdan, babacığımızdan öyle gördük. Ben yine diyorum ki bak nereden bilsin ablamın öldüğünü. Video 2 senelik önceki video. Ben yine üslubumu hiç bozmadım. Düşüncesizce konuşmayın. Benim acım büyük zaten. Benim canım ablam vefat etti. Üstelik Adana'nın en güzel kısırını ablam yapardı. Bunu da yiyen tüm insanlar söylerdi. Öyle 3-5 kişi yemedi. 10, 20, 100 kişi yemedi. Öyle ki böyle mahallede bizim burada 10, 20, 30, 40 kişi bir araya gelirdi. Meral'in kısırı diye. Bayramlarda, seyranlarda kaç bayram geldi geçti. Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra üniversite hayatı geçti ablamın. Üniversitedeki bütün hepsi yabancı şehirlerden geldiği için başka şehirlerden. Bizim evimiz Adana'da olduğu için hepsi hafta sonları bizim evde doluyordu. 20-30 kişilik kızlar geliyordu. Kısırlar yapılıyordu, köfteler yapılıyordu. O kısırları yiyen kızlar hiçbir zaman unutmadı. 4 sene okuduysa 4 sene boyunca bizim ev tıklım tıklım doldu taştı. Öyleydi eskiden anam öyleydi. Bakma biz kedilerden sonra 3-5 senedir bu korona geldi zaten. İnsanlar anasının babasının yanına gitmediler. Biz anamıza canımızı verdik. Hepiniz gördünüz. Üstelik Adana'nın en güzel kısırını ablam yapardı. Bunu da yiyen tüm insanlar söylerdi. Neresi uyduruk? Neresi uyduruk? Siz kısır diye ya pilav yediniz ya da köfte yediniz dedim. Önce saygı dedim. Daha sen kısırı görmemişsin. Orada şaheser yazılıp sonra tekrar yazıp
Yazıp kaçmadan önce sabit yorumu okursanız aydınlanırsınız dedim. Tabi bu arada Filizciğim gelmiş, Nevzat Cengiz, benim yayınımdan sonra 2 saat önce. Ay canım benim, demiş ki acaba sen nasıl yapıyorsun veya yedin? Kaç defa yaptın ömründe mesela? Emek var, uyduruk diyemezsin Fatoş'un kısırına demiş. Canım Filizciğim. O da demiş ki ben de duymadıydım Meral ablanın öldüğünü, canım benim. Neyse işte. Ya yıkıldım, yıkılmam niye? Vallahi benim videoma yazsın gelsin. De ki uyduruk de ki kötü de ki şunu de ki bunu de. Uyduruk hayat yaşıyorum, var mı? Gel. Böyle. Uyduruk yemek yapıyorum, uyduruk kısır yapıyorum. Kurban olun. Siz Adanalıların eli bambaşka tadı olur. Bambaşka lezzet olur. Tabii ki başka şehirlerin de harika yemekler olduğunu, beni yani şehir şey yaptırmayın şimdi, boşuna Adana dedirttirdiniz. Ne demek ya, benim Türkiye'min, canım analarımın ellerinin lezzeti. Yeter ki sevgiyle yapın. Yeter ki sevgiyi katın. Adana olur, Avrupa olur, Asya olur, Antarktika olur, Afrika olur. Aşkla yapılan her şey güzeldir. Evladına, çocuğuna, kocana, ailene, anana, babana. Biz kaçıp da böyle 10 yaşında gidip de kaçıp da başka yerlerde yaşamadım yani. Doğdum, büyüdüm, anamın yanında kaldım. Kısmet de olmadı gitmek. Anacığızımın son lokmasına kadar, son suyuna kadar ağzına verdim. Yemeğini, suyunu, çorbasını, böreğini, pastasını. Öyle hayat kolay değil yani. Boşa geçen bir hayat yok burada. Acılar içinde geçen bir hayat var. Yokluk görülmüş, yokluk içinde yaşanılan yıllar var. İnsanlara gelip böyle beğenme canım, çek git izleme. Ne gelip uyduruk kısır diyorsun, benim ablamın can evimden vuruyorsun. Ablamın videosuna deme. Başka videoma geldi. Bak bayım, bu başka ne yapmış? Bu neydi? Neyse, fazla da uzatmak istemiyorum. Burada ben bir müddet daha oturayım. Bu arada bu videodan yaşamaya devam, hayat devam ediyor. Bir şey daha anlatacağım. Sakın kaçırmayın. Bak, at arabası gidiyor. Dıgıdık dıgıdık hala at arabası kullanıyor. Köy kız. Kız, at arabası geçiyor mu sizin oradan? Bakacağım sizin şansınıza. En son yorum kim yazmış? Bakayım beni kim düşünüyor? Kim yazmış en son yorumu? Onu öpeceğim. Ay canım. Nevinciğim yazmış. Filizciğim yazmış. Sizleri kocaman öpüyorum. Son yorumlar tabii. Ben yorumlara cevap yazdığım için. Yoksa Adana'dan Antalya'ya, Mersin'den Muğla'ya, Konya'dan Kayseri'ye, Edirne'den Kars'a, Bursa'dan Bolu'ya, Amerika'dan Asya'ya, Rusya'ya bile, kız Rusya'da bile benim can takipçilerim var. Lütfen her gün videolarıma bakın. Ben bir tane atıp bırakmıyorum. Her gün videolarımız var. Artık alt çevirilerimiz var her dilde. Bugün de direkt bakın, her gün ben video yayınlıyorum. Dün bir tanelerim güzel bir, size yine bir şey anlatacağım. Çok etkilendim. Dün ekmeğe gittim. Ay burnum akacak. Şurada peçetem vardı. Ağladım, burnum aktı. Aman. Kız onu kim atmış, kız mangal salladığımız şey oraya. Vallahi kalbimizde sevgi, merhamet olduktan sonra Allah'ım tüm insanlar ver. Allah'ım, insanlar o kadar azmış. O kadar kudurmuş. Mesela bir şey yorum yazıyorlar. Bir şeyin altına bir şey olay oluyor.
Allah'ım, Allah'ım, altında bir olay olmuş diyelim. Siyaset de olabilir. Bak böyle diyorum. Bak size yemin ederim. Yemin ederim şu aziz mübarek cuma günü. Nur, cumanız nurlarla dolsun bir tanelerim. Hayırlı nurlu cumalar. Ay Allah'ım ne kadar yozlaşmışım. Bir siyasi bir yorum diyelim mesela. Ben yorum okumayı severim. Bakarım yani insanlar neler yapıyor ne düşün. Aman Allah'ım. O hem bu tarafı hem bu tarafı. İki taraf birbirine düşman ya şimdi ben. Buradakiler de milyonlarca küfür ediyor. Bu ediyor, bu ediyor. Bu ediyor, bu ediyor. 5000 yorum var diyelim. 5000, 4900'ü ana, baba, bacı, kardeş, devlet, dünya, çocuk, mezardaki Allah sizi inandırsın. O kadar tehlikeli bir hal almış ki başımıza taş yağmazsa çok şükür deyip kafamıza öpek koyak. Bak size diyorum iki tarafta diyorum ama bak iki tarafta veya işte taraflar. Ay korkunç yani ben ne diyeyim ki bir tanelerim. Neyse iyilik kazanacak. Hep güzel kalpler kazansın inşallah. Kalbimizden Rabbim merhametimizi, sevgimizi eksik etmesin. Neyse ekmek kuyruğuna gittim. Kuyruk var bizim Adana'da. Bizim Adana'da hayat her zaman sordu. Hiçbir zaman hangi belediye gelirse gelsin. Gelmişim 55 bitmiş. 55 bitti Şule Hanımcığım. 55'ten yukarı gidiyor. Çocukluğumdan beri anam da söylerdi, babam da söylerdi. Dedeciklerim nereden bilsin köyde zaten onlara hizmet o hiç olmadı. Adana'da tek çivi çakılmaz mesela bakın. Tek çivi çakılmaz. Kız 2-3 tane, 2-3 tane göstermelik. Sağcısı, solcusu, ortası, arkası, önü hiç fark etmez. Bu Adana'nın makus kaderi. Bak başka şehirler muhteşem. Görüyoruz yani televizyonlardan görüyoruz. Paris gibi herkesin şehri. Adanacağızımız ömür billah büyük köy olarak tarihe geçti. Görmedik yani. Ben doğma büyüme Adanalıyım. Anam da doğma büyüme. Babam da köyden gelmişler zaten 20 yaşında. Buradan gidersin Özenler. Kanı yolu bu kadar. Bu kadar bak. Buradan gidersin Kara Fatma bu kadar. Arabalar sadece söverek birbirine gider. Hatta artık tek yol yapmaya çalıştılar ama yine de gidiyorlar. Neyse kız oraya geçecek kız. Nereden geldik kız oraya? Ama ne yapalım? Kader. Neyse bir tanem. Yani yok Adana'nın makus kaderi. 50-60 yıldır Adana'da tek çivi yoktur mesela. Yollarda gidemezsin. Arabada giderken o kafan tavana vurur inersin hızlı giderse. Çocukluğumuzdan beri aynı yolu kullanıyoruz. Anca bu kadar. 60 yıllık 70 yıllık mahalleler asla kentsel dönüşüm yok Adana'da. Asla gelmedi. Gelmedi. Boş yerlere yaptılar. Kolay oraya yapmak. 30-40 yıldır, 60 yıldır, ben kendi tabii ki geçmişim diyorum. Anam babam da beklemiş. Bütün mahalledeki öldüler, analar, babalar, dedeler, neneler hep beklediler. Bu mahalleler yıkılıp yerine evler. Artık insanların kafasına göçecek yani o kadar. Göçecek yani. Başka çaresi yok. Artık o olur yani ne olacak ki canım? Daha kötü evler var, duvarları dökülüyor. Biz orayı geçelim şimdi. Dün ekmeğe gittim. Ekmek kuyruğundan çıktı. Başka yerlerde belediye ekmek kulübesi olduğunda gidip sırasız alıyor. Mesela bizim burada yarım saat, bir saat sıra beklemek zorundasın. Bakkal yok. Şey yok. En yakın kulübe. Ya fırına gideceğim. Ya kulübeden alıyorum. Toplu alıyorum. Alamıyorum şimdi az getiriyorlar. Neyse. Gittim böyle. Millet güneşte sıramız gider diye. Ben de dayanamadım. Gölgeye doğru gittim. Sırama dedim ben yerim burası. Gölgeye gittim. Yaşlı bir teyze oturuyor. Sandalye vermişler. Yaşlılar 70-80 yaşındaki yaşlılar orada. Neyse teyze o kadar gittim. Merhaba teyzeciğim nasılsın dedim. Hele annem öldükten sonra hiç dayanamıyorum. Yaşlıları gördüm mü? Konuşmadan geçemiyorum halatı sormadan.
Belki eskiden o kadar düşünemiyordum, bilmiyorum. Yine de ben yollarda devamlı yol, karşıdan karşıya teyze geçiririm kolumda. Yoldan bir yere kadar götürürüm. Kızım var, vaktin var mı, beni şuraya kadar götür diyen ama ararsın. Neyse, daha da duygusal oldum. Yaşlı gördüğümde dayanamıyorum. Teyzeciğim nasılsın falan dedim. Ay teyzeciğim bir mutlu oldu. Ağlamaya başladı, ağlamaya başladı. O kadar. Nasıl mutlu olayım kızım dedi. Ne evladım var ne bir şey dedi. Var da yok dedi. Var da yok, var da yok. Bir tanesi beni sormuyor. Ne yapıyorsun, ne diyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun diye dedi. Evlat doğurmuşum dedi. Bir tane evladım vardı beni soran dedi. Ay teyze ağladı, ben ağladım. Teyze ağladı, ben ağladım. Canım teyzem dedim. Nasıl sormazlar seni dedim. Nasıl sormazlar seni dedim. Ben dedim. Bak ben bu yaşıma kadar, annem öldü, vefat etti geçen sene dedim. Son saat nefesine kadar yanındaydım annemin dedim. Hala ağlıyorum, hala suçluluk duyuyorum. Sizi nasıl sormazlar, nasıl vicdan bu dedim. Nasıl rahat duracaklar bunlar. Dibindeydim bak dedim, ben annemin yanındaydım. Sabah akşam öğlen gece 12'ye 1'e kadar otururdum. Sabaha kadar Nuran otururdu ki annem tuvalete kakar. Lamba yaşamaz, düşer falan. Nuran devamlı uykusuzluğa, hala uyuyamıyor yani, öyle düşünün. Sabah derdi ki bak, akşamdan da yazardı bak 5 oldu ben yatıyorum. Sabah erken kalk. Yazıyı görürdüm, fırlardım yerimden. Ay 5'te yatmış, annem kalkmıştır şimdi ya. Teyze ağladı, ben ağladım. Ay teyzem bir ağladı. Ay kriz geçirecek. Bir sorduğuma üzüldüm. Nasılsın dedim sadece. Ay teyzecağızım dedi evlat. Beni sormuyor hiçbir evlat dedi. Ya o yaşta ekmek kuyruğuna gelmiş. Artık teyzenin sesi etraftan duyuyorum çok fazla, hep ekmek kuyruklarında. Biri de demek ki ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umurlarında değil. Dedi bir tane evladım sorardı beni dedi. Bir tane evladım sorardı dedi. Kaç sene oldu artık dediyse de ben unuttum tabii ki. Bir gün dedi rüyama girdi dedi. Bir tane evladım var, onu da elden alacağız. Yani bir tane değilmiş bak. 5-6 taneden bahsediyor ama hiç sormuyorlarmış. Bir tane evladın var, onu da göremeyeceksin artık dediler diyor. Uyandım diyor. Aynı gün mü? Artık orasını vallahi ağlamaktan anlayamadım. Evladımın haberi geldi diyor. Oğluyla birlikte torunum askerden geldi. Kaza geçirmiş. İkisi de gitti diyor. Ay kadın. İkisi de gitti diyor. Bir evladın vardı, onu da alacağız dedi diyor. Öbürleri de hayatta sormaz. Evlat değil diyor. Evlat. Yani çok acı ya. Ay anneleriniz, babalarınız, yaşayanlar vallahi kız bir saatinizi boşa harcamayın. Yemin ederim bir saatinizi. Ben size diyorum, şurada açık açık 24 saat yanındaydım. Dayanamıyorum bir senedir. Ağlamaktan hiçbir iş yapamıyoruz. Nuran da bende. Aklımıza geldiği an. Hani hiç bu kadar zor olacağını bilmezdim. Anneciğim yaşlı yani, hani ölürsen üzülürsün diye düşünürdüm. Böyle de düşünmemiştim. Teyze beni mahvetti dün. İlk defa gördüm, ilk defa. Sonra öptüm elini. O bana dualar etti. Bir de hakkını helal et kızım diyor. Dedim ne hakkı teyzem, kurban olduğum helal hoş olsun dedim. Allah'ım sana sağlık, sıhhat versin, evlatlarına merhamet versin dedim. Siz nasıl evlatlarsınız? Gerçekten vicdan azabı çekecekler mi bunlar, bilmiyorum ben.
Hayat çok zor ya. Hayat çok acımasız olmuş. Siz anaya babaya acımazsanız size kim acır? Bir de öyle düşünün, değil mi? Yok yok, çok yozlaşmış ya. Ben yani insanlarda duyuyordum. Geçenlerde bir kulübede yine böyle bir sohbetin, ben çok konuşmam kimseyle. Ben telefonumu elime alırım. Konuşulacak insan yok yani öyle kolay kolay ya. Ben yaşlı teyzelerle konuşuyorum. Bir onlar kalmış gerçek insanlar. Yemin ederim bir onlar. Kaç tane benim orada konuştum. Yaşlı teyzeler gördüğümde giderim. Onlar zaten bir köşe bulup oturuyor. Ayakta duramıyor. Sadece orada ben yaşlı teyzelerle oturuyorum. Diğerlerinin sadece dedikodu yapıyor. Velhasıl neyse dedikodu da demeyelim. Aziz mübarek cuma günü. Böyle sohbetler ancak kulağıma geliyor. Uzakta otursam telefonumu açıyorum. Ben fazla resimleri siliyorum. Boş zamanlarımda fazla şeyleri siliyorum. Diyor ki mesela oradan biri ay diyor bilmem kim var annesine bakmıyor. Ay ben de anama küstüm gidip bakmayacağım diyor. Gelini bakmıyor ben mi bakacağım? Öbürü diyor ki kız diyor gelini bakmıyorsa sen niye bakacaksın? O ona diyor ki şunu ne? Ay neyse cuma günü. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. Dedikodu yapmıyorum. Neyse. Kız geline şuna buna bırakılır mı ana kız evlatsınız? Ay bilmiyorum derine inmeyelim ya. Derinler derindir. Derinlere gitmeyelim. İyi olalım, sevelim, sevilelim. Yaşlıları sevelim. Hayvanları sevelim, doğayı sevelim. Bitkileri sevelim. Bak nasıl güzel esti. Rabbim nasıl güzel gönderdi. 50 derecede. Bakın bakın kızlar. Bakın bana buz gibi geliyor kız şuradan. Adana'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Beni izleyin anacığım. Kediciklerimize mammak parası kazanmaya çalışıyorum ben de. Evimin mutfağına destek olmak istiyorum. Tabii ki çalışıyorum. Zaten kanalımı da bu yüzden açtım. İlk açtığımda da dedim. Ya bu yaştan sonra bana kim iş verir dedim. Bir şekilde bir yerden tutunmak zorundaydım hayata. Ah bir tanelerim, ah sizleri seviyorum. Ay bizim iyi kalpler durağına zaten gidiyor dünyanın en ucundan Meksika'dan da olsa en iyi kalp geliyor. Ya diyor ki bu ev artık hangisi yazdı onu bilmiyorum. Meksika vardı, Yunanistan vardı, Hindistan vardı, Arapça yazan vardı. Dünyanın Hintli vardı. Azerbaycan zaten hep var böyle. Dünyanın öbür ucunda başka ülkeden yazan da en iyi kalp olan yazıyor. Çok ilginç. Çok ilginç yani. Kötülerin bizimle işi ne olur ki? Ne yapsın bizi ki? Ay sizleri seviyorum. Çok fazla uzun olmasın bir tanelerim. Hasatım burada. Kahvemi de içtim. Telefon cihazım da orada bozuk bozuk. Bana telefon lazım. YouTube biraz para kazanayım. Bak burada da hala dikişlerim duruyor dikilecek. Burası da bakın kız benim telefonumu kapattı da bakın bakın. Nasıl güzel kız yağmur yağsa ki. Her yerde yağmur yağıyormuş. Allah'ım Adana'ya da yağsın hayırlısından. Allah'ım bakın bakın kız coştu bunlar ki. Bakın bakın bu horoz ibiklerim yakında nasıl güzel açacak. Çıtlıklar çıkmış oradan. Kız 40 dakikaya bari gelmesin. Hepinizi seviyorum. Bakın anam sıcak bütün incirimin yaprağını döktü ya. Kız hiç olan yok mu kız? Şu alttaki sarı gibi. Yumuşamaya başlamış. Kız bütün yaprakları dökülüverdi. Sizleri seviyorum. Adana'dan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Beni izleyin anacığım. Her gün bakın. Şunu da koparalım. Bu ACB'miz de çok güzel. Niye unuttuk? Onu mu tohumluk bırakacaktım ben? Burada var. Haydi kızlar 40 dakika olmasın. Haydi öptüm.